Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok basit, yeni başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği motif detayıyla geldim. Bunun nasıl yapılacağını, yapım aşamalarını sizlerle paylaşacağım. Ben böyle bir küçük motif yaptım, renkli. Bir de kağıt ipten yaptım renkli bir motif. Bunu istediğiniz ölçüde büyüterek 3 motiften buraya üçgen şeklinde, şuraya bir üçgen, şuraya bir üçgen, 3 tane motiften bir çanta da oluşturabilirsiniz. Yani istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz bu motifle. İsterseniz iyice büyütüp bir battaniye ya da küçük küçük yapıp bir yelek ya da bluzunuzun kemer kısımlarını böyle motiften oluşturabilirsiniz. Yaparken çok keyif alacağınız ve hiç zorlanmayacağınız bir model. Sihirli halkayla başlıyoruz motifimizin orta kısmına. Sihirli halkayı da size anlatayım. Sihirli halka ne işe yarıyor? Bir küçük zincir çekip halkadan oluşturup içine sık iğneler ve trabzanlar doldurmak için zorlanmak yerine geniş bir halka yapıyoruz. Yaptıktan sonra sıkıştırıyoruz. Şöyle parmağımıza ipimizi sardık. Orta parmağımızdan ters bir şekilde bir yuvarlak yapıyoruz. Tığımızı buradan geçiriyoruz. İlmeğimizi çıkarıyoruz. Bu bizim sihirli halkamız. İstediğiniz boyutta, büyüklükte olabilir. Buradan 1, 2, 3 zincirimi çektim. Bu benim halkam. Bunun içerisine istediğim kadar dolduracağım. Daha sonra sıkılaştıracağım. Motifimiz ikili trabzanlardan oluşuyor ve zincirden. O kadar. Başını doladım, çektim. 1, 2. Başını doladım, çektim. 1, 2. Başını doladım, çektim. 1, 2. Zincirimle birlikte burada 4 tane ikili trabzanım oldu. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir zincir daha çekiyorum. Bu yaptığımdan 2 tane daha yapacağım. Yani ikili trabzan 4 tane yaptığımdan 4 adet yapacağım bu halkanın içerisine. Bittiği zaman size göstereceğim. Evet, 4 adet dörtlü trabzan yaptım. Halkamı şimdi sıkıştırıyorum. Gördüğünüz gibi istediğim yuvarlağı elde ettim. Buraya bir zincirimi çekiyorum ve birleştirme işlemimi 3 zincir çektiğim zincirin 3. zincirinden yapıyorum. İlmeğimi çekiyorum, kaydırma yapıyorum, içinden geçiriyorum. İlk sıram oluştu. İkinci sıramı da ben beyazdan yapmak istiyorum. Elimde kalan ipleri değerlendiriyorum. Şuradaki bir zincir çektiğim yere geleceğim. Bunu yine kaydırma yaparak yapıyorum. Kaydırma nedir? Tığımı geçirdim, ilmeğimi çektim. Sık iğne yapar gibi böyle başını dolayarak değil, başını dolamadan bir önceki halkadan diğer ipimizi geçirmek. Bir daha yapıyorum. Çektim, halkamdan geçirdim. Çektim, halkamdan geçirdim. Bir zincir çektiğim boşluğa da geldim. Aynı işlemi yaptım. Şimdi ikinci sıra modelimi oluşturmaya başlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Buraya da ikili trabzanlar oluşturacağım. 4 tane aşağıda yaptığımız gibi. 3, 4. Araya bir zincir çekiyorum. Yine aynı bir zincir çektiğim yere 4 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir zincir çektiğim alt sırada yere 4 trabzan, bir zincir, 4 trabzan. Şimdi diğer bir zincir olan yere geliyorum. Bu arada zincir çekmiyorum. Tekrar bu zincir çektiğim kısma gelip demin yaptığım işlemin aynısını buraya da yapıyorum. Yani her bir zincir çektiğime bu şekilde 4, bir zincir, 4 tamamlayıp ikinci sıramı da bitireceğim. İkinci sıramı da tamamladım. İkinci sıramı da burayla birleştiriyorum. Biliyorsunuz aralarda zincir çekmiyorduk. 3 tane çektiğim ilk sıradaki zincirimin en üstündekine batıyorum. Çıkarıyorum tığımı ve kaydırma işlemimi yapıyorum. İkinci sıramda oluştu. Ben üçüncü sırayı başka bir renkten yapmak istiyorum. Renk birleştirmeyi de size göstereyim. Önce şu bir zincir çektiğim yere geliyorum. Yine kaydırma yaparak.
Bunu az evvel göstermiştim. Evet, şuraya gelip kaydırmamı yaptıktan sonra ben şimdi ikinci ipime geçeceğim. Şuraya bir zincir çekiyorum. Şu rengi kullanacağım. Bu ipimi buradaki halkamdan geçirip sıkılaştırıyorum. Beyaz ipi daha sonra koparacağım. Şimdi işim maviyle. Hemen koparıp da yapabilirsiniz ama ben en son nasıl koparıp sakladığımızı da göstereceğim size. 1, 2, 3 zincir çektim. Şuradaki ipi arkasından yürütüyorum. İçeriye sıkıştırıyorum. Kalan kısmını da kaybedeceğim daha sonra. 1, 2, 3, 4. Bu ilk başladığımızda çektiğimiz zincir bizim ilk trabzanımız oluyor. Araya yine bir zincir. 1, 2, 3, 4. Bu sıradan sonra az evvel hiç zincir çekmeyip geçtiğimiz boşluklara da trabzanlar yapmaya başlıyoruz ki motifimiz genişleyecek. Zincir çekmiyorum. Az evvel zincir çekmediğim bu araya yine ikili 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Motifimiz buralardan artıyor. Yine başını doluyorum. Zincir çekmiyorum bu aralarda. Yine tek zincir çektiğim yere az evvel yaptığım gibi ikili trabzan 4 tane yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha ikili trabzandan oluşmuş dörtlü grubumu buraya yapıyorum. Yani sadece şurası V şeklinde giden kısımda birer zincir çekiyorum. Bu aralarda çekmiyorum. Araları da daha sonra dörder trabzanla dolduruyorum. Bakın burada bir tane dörtlü trabzanım oldu. Diğer kısımda hem buraya hem buraya yapacağım. 2 tane olacak. Diğer sırada 3 tane. O yüzden diyorum istediğiniz kadar büyütebileceğiniz bir motif. Ben bu sıramı da tamamladım. Yine zincirimin en üst kısmına batırdım. Kaydırma işlemiyle birleştirdim. 3. sıram da tamamlandı. Yine kaydırmayla bir zincir çektiğim kısma geliyorum. Burada tekrar bir ip değiştirmek istiyorum. Bakın bir tane zincir çektim. Bunu buraya sıkıladım. Diğer ipime geçiyorum. Bu renkle devam edeceğim. Elinizde kalmış ipleri değerlendirmeniz için çok güzel bir motif. Evet bakın ipimi şurada tutuyorum. Buraya koydum, sıkıştırdım. İçinden geçirdim. Şu açık mavi olanı çektim ve sıkıştırdım. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen bu boşluğa bakın arkada iplerim şöyle kayıyor. Kaydırma yapıyorum. Sonra bunu da buradan keseceğim ve içeriye sıkıştıracağım. 1, 2, 1, 2, 4 tane trabzanım oldu zincirle birlikte. Hep aynı işlemi yapıyoruz. Bir zincir çektim. Buraya 4 tane daha trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şu arada zincir çekmiyoruz biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Yine zincir çekmiyorum. Şuradaki boşluğa 4 tane daha yapıyorum trabzan. 1, 2, 3, 4. Yine zincir çekmiyorum. Bir zincir çektiğim kısım. Burayı zaten biliyoruz. Burada yaptığımız gibi 4 trabzan, bir zincir, 4 trabzan. Sonra bu boşlukları da dolduruyoruz. Tamamlıyoruz sıramızı. Evet 4. sıramı da tamamladım. Yine zincirime girdim ve buradan sonra koparacağım ben. Koparma ve ipleri gizleme işlemini de göstereyim, soruyor çünkü izleyenlerim. Evet kopardım. İpim burada. Şunları da koparayım, fazlalıkları. Zaten kaydırmalarını yapmıştım.
Evet, arkada gördüğümüz bu ipleri nasıl gizleyebiliriz? Şuradaki örmüş olduğumuz ilmeklerden tutup geçirerek buraya saklama işlemini yapıyoruz. Bakın bir de şunu yapayım. Şuradan aradan geçiriyorum. Bunun buradan gözükme ihtimali yok, bakın. Buradan kaydırdım. Sonra buradan bu ipi birkaç ilmekten böyle geçirip kaydırıp bu arkada saklama işlemini yapabilirsiniz. Bunları da daha sonra ben yapacağım. Motifimiz böyle. Bunu istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Büyütürken dikkat edeceğimiz şey, bu aralar bakın V şeklinde gidiyor. Burada birer zincir, buralarda zincir yok. Şimdi biz bu sırada bir tane yaptık araya. Burada 2 yaptık. Şimdi yapacak. Bir sıra daha yapsak 1, 2, 3 tane olacak. Bir sıra daha yapsak 4. Buralardan artıyor örneğimiz. Evet, ben böyle 2 motif, kağıt ipten böyle bir motif yaptım. Bu çok her yerde karşılaştığınız o çanta motifi. Bu şekilde üçgen yapılıyor. 3 tane yapılıyor. Büyüklüğü kendinize kalmış, isteğinize kalmış. Şurada bir üçgen, şurada bir üçgen ve çantamız oluşmuş oluyor. Daha sonra belki bu çantanın da yapımını sizlerle paylaşırım. Evet, bugün her yerde gördüğünüz o motifi yeni başlayanlarla birlikte yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Fikirlerinizi yorumlarda belirtip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum.